Merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Malum sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Önümüz kış. Özellikle bağışıklık sisteminin önem kazandığı döneme geldik. İşte virüslerin ve bakterilerin sebep olduğu gribal enfeksiyonlar, sindirim sistemi enfeksiyonları, diyareyle ve bağırsak sorunlarıyla seyreden gastroenterit gibi tablolar veya işte artık yavaş yavaş yeni varyantlar, yeni dalgalar duymaya başladık. Yine bütün sistemi etkileyen sistemik enfeksiyonlar da önümüzdeki tehditlerden bir tanesi. İşte bu videoda sizlere bağışıklık sistemini güçlendirecek akılcı dokunuşlardan bahsetmek istiyorum. İşte benim Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımı da okuduysanız burada da ben temelde akılcı ve bilimsel takviye kullanım metodolojisinde en son sözü şununla bağlıyordum. Kitapta ne anlatıyordum? Aslında takviyeleri temel olarak 3 gruba ayırıyoruz. Bir, her gün kullanmamız gereken takviyeler. Yani modern beslenmeyle birlikte alamadığımız ve vücudumuzdaki biyokimyasal reaksiyonların sağlıklı devam edebilmesi için her gün almamız gereken takviyeler vardı. Neydi bunlar? Omega, magnezyum, DK2 gibi sürekli kullanabileceğimiz takviyeler vardı. İkinci grup düzey takibine göre kullanılması gereken takviyelerdi. Aynı aracımızın mazot göstergesi nasıl ki ışığı yandığında depoyu dolduruyoruz, sonra yolumuza devam ediyoruz. Aynı bu şekilde vücudumuzda kan tahlilinde eksikliğini tespit ettiğimiz ve bu depoların doldurulması gereken takviyelerdi. B12, folik asit, demir gibi düzey takibiyle kullanılması gereken takviyeler vardı. Üçüncü grupta da amaca göre kullanacağımız takviyeler vardı. İşte diyabet durumu varsa diyabete özel takviyeler, işte inflamasyon varsa inflamasyona özel takviyeler veya bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gereken bir durum varsa nedir o? Örneğin çalıştığınız yerde birisi hasta olmuştur. Size de bulaşma riski vardır. Veya işte toplumda, kapalı ortamlarda enfeksiyona yakalanma riskinin arttığı kış dönemi gibi durumlarda zaman zaman oyuna dahil edebileceğimiz, sonrasında oyun dışı bırakacağımız bağışıklığa yönelik de bazı takviyeler vardı. Ancak ben işte kitabın en sonunda şu şekilde bağlıyordum hatırlarsanız. Sen bu düzey takibiyle kullanılması gereken takviyeleri kullanmıyorsan, ilk grupta kullanman gereken, sürekli hayatına dahil etmen gereken takviyeleri kullanmıyorsan, yılın 12 ayı da bağışıklık için C vitamini de kullansan, propolis de kullansan, Afrika sardunyası da kullansan, ekinezya kullansan, aklınıza gelebilecek bağışıklıkla ilgili bütün takviyeleri yılın 12 ayı da kullansanız sizin bağışıklık sisteminiz yine zayıftır. Önce B12 deponuz dolu olması lazım, folik asit deponuz dolu olması lazım, demir deponuz dolu olması lazım, D vitamini deponuz optimal düzeyde olması lazım ve hayatımızın sürekli bir köşesinde olması gereken omega 3 yağ asitleri hayatımızda olması lazım. Magnezyum hayatımıza dahil olması lazım ki vücudumuzdaki normal sistemler doğru çalışabilsin. Yani sizin vücudunuza girecek bakterilere karşı, virüslere karşı bağışıklık sisteminizin normal yanıtı oluşturabilmesi için işte bu temel nütriyentler görevli. Önce bu temel gereklilikleri yerine getirmeden yardımcı takviyelere koşmamak lazım. Nasıl ki siz bir paraya ihtiyacınız olduğunda önce en yakınlarınıza koşarsınız. Annenize, babanıza, en yakın kardeşinize koşarsınız. Sonra eş, dosta, akrabaya yönelirsiniz. Aynı onun gibi B12, folik asit, demir, D vitamini, magnezyum, omega 3 bizim temel yardımcılarımızdır. Ondan sonra siz bu temel gereklilikleri yerine getirdiğinizde işte hafif bir kırgınlık hissediyorsunuzdur. Ofiste arkadaşınız hastadır, okulda arkadaşınız hastadır. Bu saydığım bağışıklık için olan bildiğiniz birçok takviye var. Onları oyuna dahil edersiniz. 10 günde iyileşeceğiniz yerde, 15 günde iyileşeceğiniz yerde birkaç günde hızlı bir şekilde toparlamanızı sağlar. Bunlar immün stimülan takviyelerdir. İmmün stimülan ne demek? Bağışıklık sistemini stimüle eden, aktive eden, yani bir nevi doping etkisi yaratan takviyelerdir. Diğer saydığım temel vitamin ve mineraller ise yani B12, D vitamini, demir, folik asit, magnezyum, omega 3 gibi vitaminler ve mineraller ise immün modülatördür. Yani bağışıklık sistemini modüle eden, olması gerektiği gibi çalışmasını sağlayan temel nütriyentlerdir. Bu çok önemli. Hatırlarsanız pandeminin en alevli olduğu zamanlarda sitokin fırtınası diye bir kavram duymuştuk. Yani bazı kişilerde hastalık çok ciddi seyrediyor. Bağışıklık sistemi olması gerekenden daha fazla tepki veriyordu. Birçok kişiyi de bu nedenle kaybetmiştik. İşte bu sitokin fırtınası oluşması bağışıklık sisteminin çalışması gerektiği gibi çalışmadığı için, yani normal tepki vermesi gereken yerde
çok şiddetli tepki vermesinden oluşan bir tabloydu. Yani immün modülatörle immün stimülanların farkı bu kavrama dayanmakta. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Nasıl ki mahallede bir basit, adi bir hırsızlık olayı var. Bu hırsızlık olayına normalde bekçi veya bir polisin müdahale etmesi gerekirken siz mahallede bir hırsızlık olayı var diye orayı savaş uçaklarıyla bombalarsanız bütün mahalleye zarar vermiş olursunuz. İşte immün modülatör demek normal çalışması gerektiği gibi savunma sisteminin çalışması demek. İmmün stimülan demekse bir nevi olması gerekenden daha fazla tepki vermesi demek. Bu zaman zaman dediğim gibi hızlı toparlamak istediğimiz durumlarda bu saydığım yardımcı bileşenler, işte bitkisel takviyeler bunların arasında olabilir. Sambucus nigra gibi, propolis gibi, ekinezya gibi, Afrika sardunyası gibi takviyeler burada oyuna dahil edilebilir. C vitamini de yine hakeza aynı şekilde bu hızlı toparlamak istediğimiz dönemde yüksek doz C vitamini oyuna dahil edilebilir. Ancak temel yapmamız gereken şeyler sizin depolarınız boşsa, sürekli hayata dahil etmeniz gereken takviyelerden uzak bir yaşam sürüyorsanız siz bunları yıl boyu kullansanız da bağışıklığınız zayıf olacaktır ve hastalıklar sizi daha çok etkileyecektir. İşte bağışıklık sistemini güçlendirmek için temel gereken konularla ilgili eski videolarımı lütfen izleyiniz. D vitamini nasıl yükseltilir ve seviyesi nasıl konulur? Özellikle B12, folik asitten bahsettiğim videolar, magnezyumun önemini anlattığım videolar ve omega 3'ün önemini anlattığım videoları lütfen izleyiniz. Tabii ki de bağışıklık sisteminde en önemli minerallerden bir tanesi de çinko. Her zaman söylediğim gibi çinkoyu yılda en az 3 ay hayatımıza dahil etmemiz lazım. Özellikle kış döneminde çinko kullanımını eksik etmeyin. Bu anlamda da çinko hakkında her şey videosunda lütfen izleyiniz. Orada da detaylı bir şekilde çinkodan bahsetmiştim. Bu videoda size bağışıklık sisteminin temel çalışma mantığı ve burada yardımcı desteklerden bahsetmeye çalıştım. İlerleyen dönemde bu propolisin faydaları, Afrika sardunyasının faydaları, ekinezyanın faydaları gibi bunları detaylandırırız. Ancak bu kış dönemine girerken öncelikle bu temel çalışma mantığını hayatımıza dahil etmemiz lazım. İşte bu gibi konuları daha detaylı okumak istiyorsanız tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı tüm kitap evlerinde DNR, Trendyol, Amazon gibi online platformlardan temin edebilirsiniz. Ayrıca Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da beni takip edebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, beğenirseniz ve abone olursanız gelecek videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın.